Mutlaka görmeniz gereken yerlerden bir tanesi de Edirne. Peki siz Edirne'yi gördünüz mü? Mutlaka görmeniz gereken yerlerden bir tanesi de Edirne. Peki siz Edirne'yi gördünüz mü? Edirne deyince aklınıza neler geliyor? Herhalde Selimiye Camii. Peki bu cami hakkında ne biliyorsunuz? Edirne'nin aynalı süpürgelerinin hikayesi ne? Topkapı Sarayı'nın bir benzeri mi var Edirne'de? Edirne'nin yağlı güreşleri, kakava şenlikleri, bunlar ne zaman, nasıl yapılıyor? Edirne'de ne yenir, ne içilir? İşte bu videoda bunları anlatacağım. Edirne'nin neden mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu da açıklayacağım. Her şeyden önce Edirne'nin konumu çok önemli. Bizans döneminde Sultanahmet'teki Milyon Anıtı'ndan başlayan, Mese'den yani bugünkü Divan Yolu'ndan devam eden, Yedikule'deki Altın Kapı'dan dışarıya çıkan, İstanbul'u Avrupa'ya bağlayan Via Egnatia isimli yol var. İşte bu yol Edirne'den geçiyor. Tarih boyunca bu önem hep korunmuş. Öte yandan Edirne'nin isim babası Roma İmparatoru Hadrianus. Hadrianus, milattan sonra 2. yüzyılın başlarında şehrin adını Hadrianus'un şehri anlamında Hadrianapolis olarak değiştirmiş. Edirne'de bulunan birçok ticari yapıdan bu şehrin bir ticaret merkezi olduğunu, birçok medreseden de bu şehrin bir bilim merkezi olduğunu anlıyoruz. Edirne, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı. 1. Murat döneminde fethedilmiş ve başkent Bursa'dan Edirne'ye taşınmış. Halk arasında Edirne'yi 1. Murat fethetti, 2. Murat imar etti diye bir laf var. Gerçekten de Fatih Sultan Mehmet'in babası Sultan II. Murat, Edirne'de birçok önemli yapı inşa ettirmiş. Edirne'yi önemli kılan bir neden Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu, büyüdüğü, küçük yaşta tahta geçtiği ve İstanbul'un fethi için hazırlıklarına başladığı yer olması. İstanbul başkent olduktan sonra Edirne önemini kısmen yitirmiş olsa da padişahların gözde yerlerinden biri olmaya devam etmiş. Bir tür ikinci başkent gibi. Birçok padişah Edirne'de kalmış, burada zaman geçirmiş. Günümüzde 400 binden fazla nüfusuyla Edirne, Türkiye'nin 48. büyük kenti. Kent merkezi Yunanistan'a 7 kilometre, Bulgaristan'a 17 kilometre uzaklıkta. Ülkemizin Avrupa'ya kara ve demir yoluyla bağlantı sağlayan 5 sınır kapısı Edirne'de. Edirne aynı zamanda bir nehirler kenti. Tunca, Arda ve Meriç nehirlerinin buluştuğu düzlükte kurulmuş bir kent. Edirne'yi önemli kılan bir diğer neden de Osmanlı mimarisi açısından sahip olduğu eserler, değerler. Edirne'yi incelemeden, Edirne'yi görmeden Osmanlı mimarisini anlamak mümkün değil. Bu eserlerden ilki elbette Eski Cami. Eski Cami, Edirne'deki en eski anıtsal yapı. Eski Cami'nin inşasını Fetret devrinde Emir Süleyman başlatmış, Çelebi Mehmet bitirmiş. Caminin adı önce Süleymaniye olmuş. Ama 3 şerefeli cami yapıldıktan sonra burası artık Eski Cami diye anılmaya başlamış. Çok kubbeli ulu camiler tipinde bir yapı. Eşit büyüklükte 9 tane kubbeden oluşuyor. Edirne'de bir diğer önemli cami de Muradiye. Adı Sultan II. Murat'tan geliyor. Sultan II. Murat burayı taphaneli ya da zaviyeli cami olarak yaptırmış. Güney-kuzey ekseninde 2 kubbe ile yanlarda birer kubbeden oluşuyor. Cami dıştan bakıldığında sade ancak içinde çini ve zengin kalem işi bezemelerle oldukça dikkat çekiyor. Edirne'nin önemli camilerinden bir diğeri de Üçşerefeli Cami. Bu yapıyı da II. Murat yaptırmış. Erken ile klasik Osmanlı mimarisi arasında kalan bir yapı. Üçşerefeli Camii'nin Mimar Sinan'a ilham verdiği düşünülüyor. Çok kubbeli dönemden tek kubbeli döneme geçişin ilk örneklerinden. Osmanlı mimarisinin merkezi planlı camilerinin ilk örneğini oluşturuyor. Camiye adını veren üç şerefeli minare, kuzeybatıdaki minare. Bu şerefelere ayrı ayrı ulaşan merdivenler var.
Edirne'nin gösterişli yapılarından 2. Beyazıt Külliyesi, Edirne'yi bir Darüşşifa'ya kavuşturmak amacıyla Sultan II. Beyazıt tarafından yaptırılmış. Sultan II. Beyazıt, Fatih'in oğlu. Külliyeyi oluşturan yapılar arasında cami, tıp medresesi, imaret, Darüşşifa, Sıbyan Mektebi, tabhane, hamam gibi bölümler var. Küçüklü büyüklü 100'e yakın kubbeyle örtülmüş bu külliye. Külliyenin içindeki Darüşşifa ve Tıp Medresesi, Trakya Üniversitesi tarafından güzel bir sağlık müzesine dönüştürülmüş durumda. Uluslararası ödülleri var. Edirne'deki başyapıt tabii ki Selimiye Camii. Burası Mimar Sinan'ın 2. Selim için Edirne'de inşa ettiği muhteşem bir eser. 2011 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine eklendi. Selimiye Camii her yönden kendini fark ettiriyor. Sinan, yer seçimi konusundaki becerisini burada bir kere daha göstermiş. Minarelerin hem ince hem yüksek oluşu eşsiz. Minarelere birbirinden bağımsız şerefelere çıkan 3 ayrı merdiven yerleştirilmiş. 3 ayrı kişi birbirini görmeden ayrı şerefelere ulaşabiliyor. Mekan bütünlüğüne ulaşma çabalarının zirvesi olan Selimiye, bu özelliğiyle dünya sanat tarihine geçmiş bir eser. Eskiden büyük bir Yahudi nüfusa sahip olmuş olan Edirne'de 2015 yılında restorasyonu tamamlanan muhteşem bir sinagog yer alıyor. Büyük Sinagog. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3. büyük sinagogu. Edirne'de Topkapı Sarayı'ndan önce yapılmış ama Topkapı Sarayı'na örnek teşkil eden bir saray var. Edirne Sarayı. 1450 yılında 2. Murat ilk saray inşaatını başlatmış, Fatih ve Kanuni zamanında oldukça genişletilmiş. Edirne Sarayı'nda son ikamet eden padişah 3. Mustafa. Sarayın tahribatı 1878'deki Rus işgaline gidiyor. O dönemdeki yangınla tahrip olmuş. Günümüze ulaşan kısımları Cihan-Nüma Kasrı kalıntıları, Kum Kasrı, Hamam, Babüssaade, mutfakların bir bölümü, Fatih ve Kanuni köprüleriyle Adalet Kasrı. Edirne'nin harika bir dokuya sahip Karaağaç kasabasında Karaağaç tren istasyonu dikkat çekiyor. Bu istasyon Mimar Kemalettin tarafından 1. mimarlık akımı üslubunda aynı İstanbul'daki Sirkeci Garı örnek alınarak inşa edilmiş. 1. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti'nin sınırları dışında kalmış. Lozan Anlaşması'nda Karaağaç, savaş tazminatı olarak Türkiye'ye verildikten sonra Trakya Üniversitesi binayı restore etmiş. Bahçesine Lozan anıtı dikilmiş. Edirne'de her yıl Haziran sonunda veya Temmuz başında saray içinde yapılan ve 2010 yılında UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel miras listesine kaydedilen şu meşhur Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali 650 yıllık atasporumuz. Varlığını hala sürdürmeye devam ediyor. Bu festivalde her yılın birincisine altın kemer takılıyor. Kemer bir sonraki yılın başpehlivanına verilmek üzere bu yılın başpehlivanında kalıyor. Edirne'nin meşhur kakava şenlikleri Çingene kültüründe önemli yer tutan kutlamalar. Edirne'ye ayrı bir renk katıyor. Kökeni Mısır'da Firavun'un zulmünden kaçan Çingenelerin kutlu bir kişinin kendilerini kurtaracağına inanmasına dayanıyor. 6 Mayıs sabahı akarsulara inip çılgınca eğleniyorlar. Eğlenceler ateş üstünden atlama, su kenarlarında piknik yapma, müzik ve dans şeklinde gerçekleşiyor. Edirne'nin meşhur aynalı süpürgeleri, Edirneli kızların çeyizinin önemli bir parçası. Kızın ne kadar hamarat olduğunun göstergesi olmalı. Çeyizin parçası olduğuna göre süpürgeleri süslemek gelenek olmuş. Evlilik çağına gelmiş kızı olan aileler bu süpürgeleri kapıya asıyorlar.
Edirne'ye geldiğinizde burada mutlaka tadacağınız lezzetler de var. Bunların başında Edirne ciğeri geliyor. Ben asla ciğer yemem diyenlerin bile rahatlıkla yiyebileceği bir lezzet bu. Edirne'nin bademli kurabiyeleri de çok meşhur. Mutlaka denemelisiniz. Öte yandan Edirne ve çevresine özgü papaz karası üzümlerinden yapılmış şarapları tatmadan ayrılmayın Edirne'den. Efendim, Edirne'nin önemini anladık. Tarihine ve mimarisine göz attık. Lezzetlerini tattık. İnşallah keyif almışsınızdır. Bir başka gezide görüşmek üzere. İyi seyahatler.